Game of Thrones King Road oyunumuzdan hepinize merhaba dostlar. Nihayet güncelleme tamamlandı abi. Güncellemeyi gece yaptılar ama saat 12'ye kadar falan bekledim. Öyle bir ekran çıkıyordu bekleyin diye. Ben hikaye yenilecek sanıyordum. Yenilenmemiş. Farklı farklı güncelleme yapmışlar. Yeni eklemeler, yeni özellikler, bug'ların giderilmesi, şudur budur. Kısaca onlara bakacağız dostlar. Siz videoyu beğenirken ben de hemen olayımıza geçeyim. Şimdi dostlar, iyileştirmeler ve değişiklikler diye bir bölüm açmışlar. Etkinlikler. Günlük ve haftalık sezon bileti görevlerinde elde edilecek XP miktarı 2 katına çıkarıldı diyor. Hani şuradaki şu var ya, bu. Buradaki elde edeceğimiz puan 2 katına çıkarılmış. Bir de 2 tane yeni görev eklemişler. Onlara da bakacağız şimdi. Sezon biletine 2 yeni haftalık görev eklendi diyor. Onlar birincisi şu bakır para harcadı ya. Birincisi o. İkincisi de RP harca. 300 tane RP harcarsan 150 puan veriyor. İyi. 170 tane veriyor günde. Bakır parayı da harcarız. 100 bin bakır parayı da harcarız. Artık altın ejderhaları kullanarak sezon bileti XP satın alınabilir diyor. Yani direkt olarak şunu sıfırlayabiliriz abi. Burayı. Bir saniye anında tamamla dersek şöyle kaç tane gidiyormuş o. Direkt olarak benimki kaç taneymiş mesela 720 tane altın para verirsem görevimi tamamlamış oluyorum ama gerek yok abi çünkü 2 katına çıktıysa yeni görevleri de eklendiyse yavaş yavaş şuraya doldururuz zaten. Benim zaten 37 puanım var, 45'e çok az bir şey kaldı. Abi akşama büyük bir etkinlik var. Patron görmeden şu paketi almalıyım. Ne? Oğlum bu ne kadar zam? Bu paketlere bu kadar zam mı geldi? Evet. Abi baksana bu kadar paketlere zam gelir mi? Nasıl yani? Bu abi sakın oradan paket alma. Hı? Sakın. Ne? Bir daha söyle. Bak digipin.com digipin.com Abi çok uygun fiyatlı paketler var. %10 indirime satın bak istersen. Hocam. Abi çayını bıraktım. Oldukça güzel indirimler var. Hadi eyvallah. Tamam. Paketlerimi artık buradan alacağım. Şöyle dengelemeler yapmışlar. Duvarın ötesine gittiğimizde bu gölge kedisi var ya, oldukça zorlu bir boss'tu. Yani diğer boss'lara göre onun gücü aşırı yüksekti. Birçok kişiyi kesemiyordu. Onun istatistiklerini biraz düşürmüşler. Kraken Raid'de 5. aşamada bazı desenler ve animasyonlar daha akıcı hale getirilmiş. En sondaki aşama var ya, oradakiler iyi. Yani bir şey, mağazaya yeni ürünler eklenmiş. Bakarız onlara. Daha fazla bilgi için lütfen 13 mağazayı kontrol edin diye. Edelim. Mesela ne gelmiş abi? Aylık abonelik vardı. Avantajlarda buna da vardı. Görünümde bir şey var mı? Yok. Bu vardı zaten. Bilekte böyle bir at gelmiş. Önceden var mıydı? Tam bakmadım. Ulu kurt vardı aynen. Geyik yine vardı. Binek ekipmanları geç. İlk adımlar. Mülk tamam. Bunlar da vardı. Burası da vardı. Yenileme. Bunlar zaten vardı abi. Özel dükkan. Şunlar yoktu diye hatırlıyorum. Şu ikisi. Altın, gümüş, arma palet. Bu abi. RP. Bak bu ikisi yoktu. Bunlar vardı. Takas bölümüne bakalım. Ya ben sadece o ikisini gördüm. Başka da farklı bir şey göremedim. O ikisi var sadece. Sezon biletinin premium versiyonu olan satış süresi uzatıldı. Bu ne demekmiş lan? Ha, boğulan tanrı uyanıyor. Süresi uzatılmış. İyi. Zaten biz öyle diyorduk ya, uzatırlar diyorduk. Hata düzeltmeleri genel. Genel kararlılığı artırmak için arka uç sunucu optimizasyonları uygulandı. Oyun sırasında ara ara geçersiz kullanıldı açılır penceresi. Hani çoklu bölgelere girdiğimizde, örnek veriyorum, ejderha keserken veya çoklu oyuncuların bulunduğu şehirlere girdiğimizde benim penceremde sürekli bir şey çıkıyordu böyle. Sürekli bir hata veriyor. Pencereyi kapatmak zorunda kalıyordum. Ejderhayı hiç kesemiyordum zaten. Dragon'a giremiyordum ben o hata yüzünden. Onu düzeltmişler. Takı, mücevher geliştirme sırasında mücevher istatistiklerinin ve seviyesinin maksimum geliştirme sınırını aşan değerler göstermesi sorunu düzeltildi. O da üzerine atarken artı basıyoruz ya. Progress barı sona dayadığımızda bir tane daha mücevher atarsak işte fazla XP kaybolacak diyordu. Onu düzeltmişler. Geliştirilmiş bir mücevher parçasını malzeme olarak kullanmanın gerçek geliştirme değeri yerine aksiyonun derecesine göre XP kazandırdığını sorunu düzeltildi. Savaş ve oyun izlenimi. Kraken Raid temizlendikten sonra sonuç ekranında katkı sıralamasının yanlış görüntülendiği sorunu düzeltildi. Aynen. Yani 4 kişi Kraken'e girdiğimizde hasar sıralaması olması gerekiyor. Normalde gibi. Yani birinci %30, ikinci işte %20, üçüncü %10, dördüncü %1 gibi. Ama Kraken Raid'de vurduktan sonra sadece en fazla hasarı kim yaptıysa %100 olarak onu gösteriyor. Diğerlerini göstermiyordu. Onu düzeltmişler.
Griffin Road'daki boss'un savaş alanı sınırları ayarlandı. Griffin Road nereymiş? Solucan yolunun belirli bölümlerinde çarpışma tespitinin görünen araziyle uyuşmadığı sorunu düzeltildi. Vahşi canavar kızgın boğa için savaş alanlarındaki zemin arazisi düzeltildi. Vahşi canavar karşılaşmaları için yem yerleştirildikten sonra ara sahneleri ve dövüş arasındaki geçiş iyileştirildi. Böylece daha doğal bir akış sağlandı. Yani bence de abi arada sürekli ara sahne çıkıyor. Bu şeyde de aynı. Anılarım Hirabı'nda mesela boynuzlu at var ya, oraya girdiğinde tam böyle koşuyorsun, onun bir animasyonu giriyor. Onu keşke de düzelttiler, onu düzelttiler. Geçmişin yankıları temizlendikten sonra bazen ödülleri talep et butonunun görünmemesinin nedeni olan sorun düzeltildi. Bana denk gelmedi hiç. Dünya boss'u Kara Gölge Dragon'un animasyonunun belirli yetenekleri kullandıktan ve düştükten sonra doğal görünmesi için sorun düzeltildi. Keşke o Dragon'da biraz değişik yapsardı ya. Yani tip olarak biraz daha değişik yapsardı. Yeni eklenen boss var ya, dünya boss'u. Diğeriyle neredeyse aynı gibi, sadece biraz hasarıyla savunmasını arttırmışlar, o kadar. Dünya boss'u Karagöl Dragon'un giriş noktasına yakın bir yere HP töntür sandığı eklendi. Tamam, yoktu, iyi olmuş. Sezon 1'e özel yıldırım hızı özelliğinin amaçlandığı gibi uygulanmadığı sorunu düzeltildi. Yıldırım hızı neymiş lan? Görevler ve NPC'ler. Şövalye erdemleri yan görevlerinde NPC davranışlarının doğal görünmemesi neden olan sorun düzeltildi. Sudaki kan yan görevlerindeki NPC'ler için garip diyaloglar ve seslendirmeler düzeltildi. Özellikle yan görevlerdeki ses diyaloglarında ses çıkmıyordu abi. Umarım onu düzeltmişlerdir. Demir bedel yan görevi tamamladıktan sonra hazine sandıklarının oyuna tekrar anıldığından tekrar açılabilecekmiş gibi görünmesi sorunu düzeltildi. Hiç dikkat etmedim bunlara, dedikleri yerlere. Siz dikkatliyseniz bunlar düzeltilmiş abi. Bazı karakterlerin her giriş yaptığında Gezgin Ozan'ın şiiri öğesinin tekrar alınması sorunu düzeltildi. Aranan NPC'lerin ilgili görev başlamadan önce erken ortaya çıkmasına neden olan sorun düzeltildi. Bununla ilgili dün bir arkadaş canlı yayında yazmıştı. O sorunu düzeltmişler. NPC'yi bulamıyorum gibi şeyler yazmıştı. Proloğun bazen atlamamasının sorunu düzeltildi diyor. Kontroller ve giriş. Tamam. Çeşitli görsel arayüz iyileştirmeleri yapılmış. Oyundaki birçok yazılım hatası düzeltilmiş. Oyun içi bazı metinlerin görüntülenmesi veya yanlış dilde görünmesi sorunu düzeltilmiş. Tanrıdağın cenneti derin göletteki aygıtın havada süzülüyormuş gibi görünmesine neden olan sorun düzeltilmiş. Bunların çoğu oyuncuların geri dönüşünden yapılıyor abi. İşte oyuncular şurada bir hata var, şurada bir bug var diyor. Onu düzeltiyorlar bir sonraki güncellemede. Crown Nest'teki bossların kan patlaması becerisini kullanıyormuş gibi görünmesine neden olan görsel sorun düzeltildi. Bu kadar abi. Yani tam bir güncelleme değildi bu. Küçük düzeltmelerle haftalık görevleri yenilemişler. Onlar yenilenirken de oyuncuların dönüş yaptığı hataları, bug'ları, şunları bunları düzeltmişler. Tam bir güncelleme diyemeyiz bunlara. Tam güncelleme büyük ihtimal bu ay geçecektir, yani bu ay bitecektir. Dostlar, siz bir güncelleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz de oyuna girip bakmışsınızdır. Aldığınız hatalar düzeltilmiş mi? Yoksa hala devam ediyor mu? Veya yeni etkinlikle alakalı yeni güncellemeleri nasıl buluyorsunuz? Lütfen yorumlar kısmına yazmayı ihmal etmeyiniz. Yani ortalamanın altında bir güncelleme olmuş bence. Bana soracak olursanız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kings Landing'e bastık, herkes titrer. Az ya sessizce öldürür ben